Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dolamalı, kelebekli, çok şık, çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve krem kullandım. Bu şekilde bir metre kadar pembe, 1 metre kadar da yeşil ipim var. Dolamalı kelebeklerim için de bu renklerimi tercih ettim. Hemen iplerimi kenara alıyorum hanımlar. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu. Çeyiz için de oldukça uygun. Patiğimizin kenarı bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, patiğimizin kenarları. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğime sarı ipim ile burun kısmından başlayacağım hanımlar. Bu şekilde 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters örüyorum bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında da tığ yardımı ile ilmeklerimi çıkartacağım, şişime takacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum, şişime takıyorum. Bu şekilde burada 3 ilmeğim oldu. Dördüncü ilmeğim, 5 ve 6. 6 ilmek çıkarttım. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Bir, ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. 5 ve şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. Hanımlar 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak öreceğim. İlmeğimi kaçırdım. Şöyle tekrar tutuyorum. Evet, bir sıra ördük. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar, artırma zamanı. Patik burnuna baktığımızda artırmaları bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim, kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu.
Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Yani bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar. Hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de yine düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Hemen kenar kısım başa geliyor. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğin altına girerek artırmamı yapıyorum ve kalan 5 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Bu modelde her bir şişimizde 14 ilmek olana kadar artıracağız hanımlar. Sonra modelimize başlayacağız. Hep birlikte şişlerimizde 14'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen krem ipime geçeceğim. Artık artırma yapmayacağız. 14'er ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. İlmeklerimi bu aşamada artık krem ipim ile örüyorum. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten sonra şöyle krem ipimin ucunu düğümlüyorum patiğimiz sökülmesin diye. Bu aşamada hanımlar sarı ipimizi burada ortalama 1,5-2 metre kadar bırakıp kesebiliriz. Dolamalı kelebeklerimizde kullanacağız. Şimdi ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim hepsini. İpin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi krem ipimizle bir kere dolanacağız. Bir sıra olacak. Tekrar bir kez daha öreceğiz 4 şişimizi 2 sıra. Tekrar bir kez daha öreceğiz 3. Bu şekilde 3 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Artık kelebeklerimize başlayacağız. Bu kelebek modelimiz hanımlar 10 sıradan oluşuyor. Bu modelimiz 10 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk kelebeğimizde ilk sıradayız. Öncelikle ilk 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 5 ilmek krem. Evet, 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Kelebekte birinci sıramız başlıyoruz. Yeşil ipimin ucunu şöyle arkada bıraktım ters tarafta. Sıradaki ilmeğimin etrafında yeşil ipimi şöyle 2 kez çeviriyorum. Ve yeşil ipimi arkada bıraktım tekrar. Dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yanına 2 ilmek krem öreceğim şimdi. Şöyle dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 2 krem örüyorum hemen yanına. Tekrardan hanımlar bu defa da pembe ipimi alıyorum. Şöyle
Buraya bir ilmeğe pembe dolama yapacağız. Yine pembemin ucunu arkada bıraktım. Sonrasında bu uçlarımızı arkaya gizleyeceğiz tekrar iplerimizin, renk iplerimizin uçlarını. Yine pembe ile de dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi diğer ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Bu ilk modelimiz, ilk kelebeğimiz, bu ilk şişe kurulacak. Şimdi diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerin tamamını normal düz olarak örüyorum. Buralarda tamamen düz örgü var. İlk kelebeğimiz ilk şişimize kuruluyor hanımlar. Bu iki tane üçüncü ve dördüncü şişimiz taban bölüme denk geliyor. Tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Evet. İlk şişimi ördüm. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu dolama yaptığımız ipler karışacak diye korkmayın hanımlar. İpler kısa olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Çekince zaten ucu geliyor. Dolaşma, karışma falan olmuyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde kelebeğimizde ikinci sıramız. Bu sıramızda 4 krem örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Buradaki ilmeğime dolamamı yapıyorum. Bakın yeşilimi 2 kez dolandırdım. Arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Ardından alttan sarı ipimi alacağım. Şöyle. Buraya sarı ipim ile bir ilmek dolama yapıyorum. Bu şekilde bir ilmeğe dolama yaptım. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek kremimi düz ördüm. Şimdi buradaki çiçeği yapacağım. Pembe ipim ile bir tane dolama yapıyorum. Şöyle. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Bir ilmekte sarı dolama yapıyorum çiçeğimizin tam ortası için. Yine sarımı arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tekrardan pembemi alıyorum. Bir ilmek daha pembe ipim ile dolamamı yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle pembeyi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, kelebeğimizin ikinci sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi bu ikinci, üçüncü ve dördüncü şişimizdeki ilmeklerimizi düz örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim. Kelebeğimizde üçüncü sıramızı yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Yeşil ipimi aldım. Şöyle alttan. Buraya bir ilmek yeşil dolama yapıyorum. Şöyle yeşil ipimi doladım. Arkada bıraktım yeşilimi, dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu sarı ipimi aldım. Sarı ipim ile hanımlar 2 ilmeğe dolama yapacağım. Bakın. Şu birinci dolamam. Sarı ipimi şöyle dolandırdım ve bakın şöyle önde bırakıyorum benden tarafta. Çünkü bir ilmeğe daha dolama yapacağız. Dolama yaptığım bu ilk ilmeğimi örüyorum krem ipim ile. Sonra hemen yanındaki ikinci ilmeğe de böyle dolamamı yapıyorum. Sarı ipimi ilmeğin etrafında şöyle çevirip artık dolama yapmayacağım sarı ile. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına 2 tane krem öreceğim. 1, 2. Ve ortaya bir tane pembe dolama yapıyorum. Bakın şöyle bir ilmeğime dolamamı yaptım. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Evet, kelebeğimizin 3. sırasını da bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi diğer 3 şişteki ilmeklerimizi düz örelim. Tekrar bu ilk şişimizde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Yani ön yüzde derken ilk şişimdeyim. Kelebekte 4. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen alttan yeşilimi aldım. Bir ilmeğe yeşil dolamamı yapıyorum. Bu şekilde yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Bu defa sarı ile 3 ilmeğe dolama yapacağım. 3 ilmeğe. Şu birinci dolamam. Bakın sarı ipim ön yüzde benden tarafta bekliyor. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum krem ipim ile. Şimdi ikinci ilmeğime tekrar dolamamı şöyle yapıyorum. İlmeğin etrafında sarı ipimi çevirip yine önde bıraktım. İkinci sarı dolamamı da krem ipim ile ördüm. Üçüncü ve sonuncu ilmeğime de yine şöyle dolamamı yapıyorum. Artık sarı ile dolama yapmayacağım için sarıyı arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi krem ile ördüm. Buraya bir tane krem örüyorum. Hemen pembemi aldım. Bir ilmek daha pembe dolamamı hemen yapıyorum hanımlar buraya.
dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ve şişimde 6 ilmek kaldı. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Kelebeğimizin 4. sırasını da yapmış olduk. Şimdi diğer 3 şişteki ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, tekrardan ilk şişimdeyim. Kelebeğimizde 5. sıram. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından şu alttan yeşilimi alıyorum. Buraya bir ilmeğe yeşil dolama yapıyorum. Yeşil dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şimdi sarı ipimi alacağım hanımlar. 4 ilmeğe sarı ipim ile dolamamı yapıyorum. 4 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Bakın sarı ipimiz dolama bitene kadar önde olacak. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Ve bir ilmeğe daha dolama yapıyorum. Bu da 4. ilmeğim. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Hemen ardından pembemi alıyorum. Sıradaki bir ilmeğe de pembe ipim ile dolamamı yapıyorum. Ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 5. sıramız da bu şekildeydi. Şöyle. Şimdi diğer 3 şişteki ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ilk şişimdeyim. Kelebekte 6. sıramız. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4, 5 ilmek krem ördüm. 5 kremden sonra hemen alttan şu pembe ipimi alıyorum. Buraya pembe ile bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şöyle dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından hemen sarı ipimi alacağım. Şöyle, hatta yeşil de sarının üstüne şöyle atlatarak yaklaştıracağım hanımlar buraya. Şöyle. Buraya 4 ilmeğe sarı ipim ile dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. İkinci dolamam. Üçüncü. Ve 4. sarı dolamamı yapıyorum. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına da bir ilmek yeşil dolama yapacağım. Kelebeğimizin diğer kanatlarını yapıyoruz burada. Yeşil ipimle buraya bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Bu şekilde. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 6. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi diğer 3 şişimizi örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet, şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Kelebekte 7. sıramız. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4 tane kremimi ördüm. Buraya pembe ile bir ilmek dolama yapıyorum. Şöyle dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Tekrardan şu sarı ipimi alacağım. Buraya 3 ilmeğe sarı dolama yapıyorum. 3 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. 3 ilmeğe dolamamı yaptım. Sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi yine krem ile ördüm. Hemen bir ilmek de yeşil dolama yapacağım yanına. Yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum ve yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum hanımlar. 7. sıramız da bu şekildeydi. Diğer 3 şişimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Kelebeğimizde 8. sıramız. Bu sıramızda 1, 2, 3 ilmek krem ördüm. Buraya bir ilmek pembe dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 2 tane krem ilmek öreceğim. 1, 2. Sarı ipimi alıyorum. Bu defa 2 ilmeğe sarı dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Sarı ipimi arkada bıraktım ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Hemen bir ilmek de yeşil dolamamı yapacağım. Yeşil ipimi 2 kez dolandırıp arkada bıraktım ve dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 8. sıramızı da tamamladık hanımlar. Diğer 3 şişimizi örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım.
Evet hanımlar, tekrardan ilk şişimdeyim. Kelebeğimizin 9. sırasını yapacağız. 9. sırayı yaparken ikinci kelebeğin de ilk sırasını başlatacağız hanımlar. Şimdi bu ilk kelebeğimizde yapacağımız işlem şu. 9. sıramızda buraya iki tane krem ile ördüm. Bir ilmek pembe dolamamı yapıyorum. Şöyle bunu düz olarak ördüm. Hemen ortaya bir tane sarı dolama yapacağım. Bir ilmek sarı. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir tane daha pembe yapıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi yine ördüm. Yanına bir ilmek krem örüyorum. Buraya bir ilmek sarı dolama daha yapacağım hanımlar. Kelebeğimin kanadı için. Şöyle. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum ve hemen yanına bir ilmek de yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Bu ilk kelebeğimizin 9. sırası bu şekildeydi. Şimdi bu ikinci kelebeğimizi yapabilmek için hanımlar ilk 13 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Bakın baştan sayıyorum. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Şimdi bu ilk kelebeği nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatıyoruz. İlk kelebekte hanımlar ne yapmıştık? Öncelikle buraya bir tane yeşil dolama yapmıştık. Yine aynı yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Bir de yeşil ipimi şöyle yapacağım. Bakın pembeyi üstünden atlatarak şöyle yaklaştırdım. Buraya bir ilmeğe yeşil dolamamı yapıyorum. İkinci kelebeğimizin 1. sırası. Bir tane yeşil dolamamı buraya yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına 2 ilmek krem örmüştük. Hemen ikinci şişime geçtim. Tam ikinci kelebek tam ortaya geliyor çünkü. Hemen yanına 2 tane kremimi örüyorum. Ve şu alttan şu pembe ipimi getirdim. Bir ilmek de buraya pembe dolamamı yapıyorum. Evet, bu ilk kelebeğin, ikinci kelebeğin de böylece ilk sırasını oluşturduk. Şimdi bu ikinci şişimdeki kalan ilmeklerimin hepsini normal düz olarak örüyorum. İlk kelebeğin 9. sırası, ikinci kelebeğin ilk sırasını yapmış olduk. Tabandaki şu iki şişteki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabandaki ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bu ilk kelebeğimizin 10. sırasını, bu ikinci kelebeğimizin de 2. sırasını yapacağız. Bu sıramızda 1, 2, 3 ilmek krem ile ördüm. Tam ortaya bir ilmek pembe dolama yapacağım. Hemen şuradaki pembe ipimi arkada sıkarak getirmiyorum hanımlar. Şöyle gerilmesin arkada diye, gergin durmasın diye. Buraya bir tane pembe dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 2 ilmek krem örüyorum. 1, 2 ve buraya bir tane de yeşil dolamamı yapacağım. Şimdi de şöyle yeşil ipimi alıyorum, yaklaştırdım. Bir tane yeşil dolamamı bu şekilde yaptım. Evet. Hanımlar, bu ilk kelebeğimizi bitirdik. 10 sıradan oluşan bu ilk kelebeğimiz tamamlandı. Şimdi ikinci kelebeğimizi yapacağız. İlk kelebeğin 2. sırasında ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapacağız. Bakın hemen bu yeşil dolamalı ilmeğin önündeki bir kreme kadar ilmeklerimizi öreceğim. Bu aşamada hanımlar şöyle alttaki pembe ipinde şöyle bir altından girerek şu 2 ipim var. Bu ipler arkada uzun uzadıya kalmasın. İlmeğimi bu şekilde örüyorum, sıradaki ilmeğimi. Bu yeşil dolamamın önündeki bir ilmeğe kadar ilmeklerimi böyle ördüm. Bakın. Hemen buraya alttaki modeli takip ediyorum. Bir tane yeşil dolama yapacağım. Tekrar şöyle pembeyi yeşilin üstünden atlatarak yine yaklaştırdım. Buraya bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Yeşil dolamamı yaptım. Yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Hemen bakın modelin 2. sırasında ne yapmışız? Yanında bir tane sarı dolamam var. Alttan sarı ipimi alıyorum. Sıradaki bir ilmeğe sarı dolamamı yapıyorum. Ve tekrar dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. İkinci şişimden devam edeceğim. Hemen yine bakın alt modeli takip ederek gidebiliriz. Tam araya bir tane krem örmüşüz. Ardından çiçeğim için şöyle pembe ipimi alıyorum. Bir pembe dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Tam ortada bir tane sarım var. Sarı dolama yaptığım ilmeğimi tekrar ördüm ve tekrar bir tane de pembe dolamam var. Şöyle yine dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum.
İlk kelebeği bitirdik. İkinci kelebeğimizin de ikinci sırasını böylece yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlk kelebeğin ilmeklerini artık normal düz öreceğiz. İkinci kelebeğin 3. sırasıyla devam edeceğiz. Bakın 3. sırada ne yapmışız? En son yeşil dolama yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Bakın şuradan takip ediyorum modelimi. Buradaki ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. İlk kelebeğimizi tamamladık çünkü. Evet, bakın buradaki ilmeklerimi düz ördüm. En son yeşil dolamanın önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Hemen buraya bir tane yeşil dolama yapıyorum. Kelebeğin 3. sırası. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Hemen buraya baktığımda 2 tane de sarı dolama yapmışım. Tekrardan sarı ipimi alıyorum. Şöyle 2 ilmeğe sarı dolama yapıyorum buraya. Şu birinci ilmeğim. Ve dolama yaptığım ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Şu da ikinci ilmeğim. Sarıyı arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şöyle baktığımda hemen yanında 2 tane kremim var. Alttaki modeli takip ediyorum. 2 kremimi ördüm. Ve tam ortaya bir tane de pembe dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci kelebeğin 3. sırasını da bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Kelebek yine aynı şekilde yapılıyor. Bu ikinci kelebeği de bakın alttaki modeli takip ederek rahatça yapabilirsiniz. Yine ikinci kelebeğimiz hanımlar, ilk kelebeğin 9. sırasını yaparken başlatmıştık. Burada 3. kelebeğimiz var. 3. kelebeği de bu ikinci kelebeğin 9. sırasını örerken başlatacağız. Şimdi bu ikinci kelebeğin ilk 3 sırasını yaptık. İlk hanımlar 8 sırasını yapalım. 9. sırasına geldiğinde tekrar buluşalım. Yine ikinci kelebeklerimizi birlikte yapalım. Dediğim gibi bu ikinci kelebeği de şu ilk kelebeği takip ederek aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu ikinci kelebeğin ilk 8 sırasını tamamlayalım hanımlar. 8. sıra bittikten sonra buluşalım. Evet hanımlar, bu ikinci kelebeğimin de ilk 8 sırasını ilk kelebekte olduğu gibi yaptım geldim. Şimdi 9. sırasını yapacağız. 3. kelebeğe de başlayacağız aynı zamanda. Bu aşamada 9. sıramızda hanımlar hemen bakın şuradan takip ediyorum. Bu en son yaptığım pembe dolamanın bir önündeki ilmeğime kadar öreceğim. Bu şekilde. Ardından pembe ipimle buraya bir tane dolamamı yapıyorum. 9. sıramız. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Tekrar şu sarı ipimi alıyorum. Tam ortaya bir ilmek sarı dolama yapacağım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm ve tekrar bir ilmek de pembe dolamamı yapıyorum yine. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Tekrar alttaki modele baktığımda hemen yanına bir ilmek düz öreceğim. Ve ikinci şişime geçtim. Buraya bir tane sarı dolama yapıyorum. Şöyle bir ilmek sarı. Ve hemen yanına bir ilmek yeşil dolamamı yaptım. 9. sıramızı yaptık hanımlar. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Şimdi 3. kelebeğimize başlayacağız. 3. kelebeğimizi yapabilmek için de bu ikinci şişimdeyim şu anda. 7 tane krem olacak. Bakın ilk 2 krem burada. Şu 3. kremim. 4, 5, 6, 7 tane krem ördüm. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlk 2 kelebeği nasıl başlattıysak birinci sıradan 3. kelebeği de aynı şekilde başlatacağız. Buraya bir tane yeşil dolama yapacağım. Yine yeşilimin üstünden şöyle pembeyi atlatarak buraya yaklaştırıyorum. Bir tane yeşil dolama yapıyorum. Şöyle. Bu 3. kelebeğin birinci sırası. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum ve bir ilmek de pembe dolamamı yapıyorum. Böylece hanımlar 3. kelebeğin de ilk sırasını yapmış olduk. Bir pembe dolamadan sonra kalan 3 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz örelim, gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimdeyim. 2. kelebeğin 10. sırası, 3. kelebeğin de 2. sırasını yapacağız. Bu sıramızda bakın 10. sıramızda bu ilk yaptığım pembe dolama, bu ilmeğimi dahil ilmeklerimi krem ile öreceğim.
Bakın bu pembe dolamalı ilmeğimi de ördüm. Tam ortaya bir tane pembe dolama yapacağım yine. Şöyle pembe ipimi arkadan yaklaştırdım. Biraz şöyle gevşek bıraktım arkada. Buraya bir tane pembe dolamamı yapıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. 2 tane krem örüyorum. İkinci şişime geçtim ve bir ilmek de yeşil öreceğim. Şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Bu şekilde. Buraya bir tane de yeşil dolama yapıyorum. Ve tekrar dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu kelebeğimizin 10. sırasını da tamamladık hanımlar. Şimdi bu 3. kelebeğin 2. sırasını yapacağız. Bu sıramızda bakın hemen şu yeşilin önündeki bir kreme kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın yeşilin önündeki bir kreme kadar ördüm. Buraya bir ilmek yeşil dolama yapacağım. Yine pembeyi şöyle yeşilin üstünden atlatarak yaklaştırdım. Bir tane yeşil dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bakın alttaki modellere baktığımda yeşilden sonra hemen bir tane sarı dolama yapacağız. Şöyle alttan sarı ipimi alıyorum. Bir ilmeğe sarı dolama yapıyorum. Ve tekrar dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir krem ördüm. Şimdi buradaki çiçek görünümünü yapacağız. Bir pembe dolama. Şöyle pembemi aldım. Bir pembe. Tam ortaya bir tane sarı. Bu şekilde. Dolama yaptım ilmeğimi ördüm ve tekrar bir ilmek daha pembe dolamamı yaptım. Böylece 3. kelebeğin de 2. sırasını yapmış olduk hanımlar ve kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Artık ilk kelebeğin ilmeklerini düz öreceğiz. Bakın bu ilk şişteki ilmeklerimi düz örüyorum. Çünkü ikinci kelebeğimizi de bir önceki sırada tamamladık. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Buraya 3. kelebeğimizi yapacağız. 3. kelebeğin 3. sırasında bakın alt kelebeği takip ettiğimde hemen bu yeşil dolamanın önündeki bir kreme kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Hemen bakın burada bir krem. Buraya bir tane yeşil dolama yapıyorum. Kelebeğin 3. sırası. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Buraya 2 tane de sarı dolama yapacağım. Sarı ipimi alıyorum. 2 ilmeğe sarı ipim ile dolamamı yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Tekrar dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 2 ilmek düz örüyorum. Krem ipim ile ve tam ortaya bir tane pembe dolamamı yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm ve kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 3. kelebeğin 3. sırasını da yaptık. Artık 2. kelebeği de yapmayacağız. Hanımlar bu şekilde 10 sıradan 3. kelebeğimizi de ilk 2 kelebek gibi tamamlayacağız. Artık hani 3. kelebeğin 9. sırasında yeni kelebek başlamayacak. Zaten toplamda 3 tane kelebek var. İlk 3 sırasını yaptık. Şimdi bu 3. kelebeğin kalan 7 sırasını da bu ilk 2 kelebekte olduğu gibi yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 3. kelebeğimi de tamamladım, geldim. Bu dolama yaptığım iplerimi de kestim. Bakın uçlarını düğümleyip arkalara gizledim. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar bilek ayrımı yapmadan önce bir sıra düz olarak öreceğiz. Hepsini düz örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle bu ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm.
Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Patiğimizin arka bölümünde şu kenarlara ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeki ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Artık hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçtik. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de yine düz ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim haroşa. Bu haroşalarımı da yine düz olarak örüyorum. Bakın bilek ayrımına geldik hanımlar. Yapacağımız işlem şu, geri döneceğiz. Bu arka bölümde bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimi aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmeğimi haroşamı düz olarak öreceğim. Bu şekilde bakın 8 ilmek haroşamı düz ördüm. Buraya bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Evet. Buradakileri de ters ördüm. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 8 haroşama geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Tekrar kenar ilmeğini aldıktan sonra yine ilk 8 ilmeğim haroşa, düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, ardından geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin, deneyin. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından buluşalım, topuğumuza beraber geçeceğiz. Evet, patiğimin arka bölümünü ördüm. Burada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın hanımlar, şu bölüm genişlediği için 4 şişteki ilmeklerimin tamamı şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. Zaten bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. de kesimi yaptık. Topuğumuz için ortada 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi
ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Bunları yani haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm, sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bu defa arada 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet, topuğumu ördüm geldim hanımlar. Şimdi ilk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir topluyorum ve 2 tane de zincir çekip ipimi kestim. Evet, hemen ipimizi gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek tekrar şöyle zincir tekniğiyle ipimizi gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Bakın topuğumuz şöyle tek taraflı bir kesim. Patiğimiz şöyle. Model bu. Hemen hanımlar bir de manken ayağıma giydireyim. Ayaktaki duruşunu da görelim birlikte. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle bakın, tabanımız, topuğumuz, kenarları bu şekilde. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.